Aşkı anlatıyoruz diyoruz. Aşkı anlatırken aşklardan bahsetmeden geçilmez. Ben İslam tarihinde birçok aşıkla karşılaştım. İslam tarihini çok iyi bilen bir kardeşiniz olarak onu incelerken, onun hakkında araştırma yaparken çok aşıklarla karşılaştım. Ama gördüm ki o aşkları her devirde bir şekilde anlamamışlar. Aşkı anlamamışlar insanlar. Tıpkı bugün televizyonlarda alim olarak, profesör olarak, doçent olarak çıkıp da aşk denen bir şey yoktur diyebilecek kadar gönül aleminden habersiz olan zavallılar, cahiller nasıl vardıysa o günde vardı. Kur'an'da aşk kelimesi yok ki aşkı nereden çıkarttınız diyecek kadar bu toplumla, bu milletle alay eden ama bu millet tarafından da bazı kesimlerce kabul gören insanlar var. Televizyonda konuşuyorlar. Ne yapayım? Benim karşıma çıksalar bir gün ben onlara aşkın ne olduğunu anlatacağım. Ama onlar zaten dinlemek isteyen kişiler değil ki. Onlar ceplerine bakıyorlar. Birileri ceplerini dolduruyor. Onlar da çıkıp konuşuyorlar. Aşk kelimesi nasıl olsun ki Kur'an-ı Kerim'de? Daha önceki bir sohbetimde de değinmiştim. Aşk eş kelimesinden gelme, Farsça bir kelime. Allah Kur'an'da Farsça bir ibare kullanmamış ki. Kur'an'ın kendine mahsus bir dili vardır. Ama bu dil Arapçadır. Arapça olarak okusan bile anlamadığın yerler vardır Kur'an'da. Yani o Allah'ın özel dilidir. Onu da lafzını alimler var. O konuda ilim sahibi, tahsis sahibi. Onlar açıklıyorlar zaten. Gidin bakın, belki yüzlerce şu anda tefsir var. Meal var, şu var, bu var, okuyoruz şükrolsun. İyi ki var, Allah razı olsun. Ama bir de Allah'ın kendisinin buyurduğu, siz onların anladıklarını anlayamazsınız. Onların yaptıklarını anlayamazsınız. Buyurduğu insanlar var bu yeryüzünde. Siz onların bildiği ilmi bilemezsiniz. Biz onların gönüllerine özel bir ilim indirdik. Buyurduğu insanlar var. Onların da bir yorumu var her şey. Meal aynı meal. Ama onların da kendine göre bir yorumu var. Onlar da o yorumu yapıyorlar ve bize anlatıyorlar. Sen aşk kelimesi yoktur derken neyi kastediyorsun? Zalim. Allah Kur'an'da onlar şiddetli severler Rablarını, Allah'larını buyurmuyor mu? Nedir o şiddetli sevgi? Niye sevgi değil de şiddetli sevgi? Hiç düşündünüz mü? Biz ne diyoruz? Diyoruz ki sevgi kelimesi bizim anlatacağımız şeyi tam karşılamadığı için onu kullanmıyoruz. Hatta hanım kızlara sohbet ederken ben bunu çok kullanıyorum. Diyorum ki annemi çok seviyorum, babamı çok seviyorum diyorsun ama diyelim bir gün bir delikanlı karşına çıkıyor, arkasına takılıp gidiyorsun. O sevgi işte dediğin şeyle ben anlatmak istediğim şeyi nasıl ifade edeyim ki? Değil mi? Çok seviyorum baba seni demiyor muyuz? Diyoruz. Anne seni çok seviyorum demiyor muyuz? Diyoruz. Aynı şey erkekler için de geçerli. Sizin için de söyleyeyim. Ama bir gün güzel bir kızla karşılaşıyorsunuz, alıyorsunuz, gidiyorsunuz. Anneniz dur dese durup geriye bile bakmıyorsunuz. Ben bu sevgi sözcüğüyle benim aşkımı nasıl ifade edeyim ki? Onun için ben ona eş dedim. Onun için aşk dedim. Bak benim anlattığım şeyde terk yok. Benim anlattığım şeyde sevgi bir kişiye. Eğer sevgi diyeceksen illa kendini zorlayıp da ona ama bir kişiye. Yani hani bir Azeri bir şarkı var. Çok severim. Dinlerim de çaldığı zaman. O sözleri dinlerken de çok zevk alırım. Onun bir yerinde der ki sen benim yazıma yağan ilk yağmur.
Sen benim kışıma yağan son kardın. Dikkat edin. Yani bu benim anlattığım şeyi ifade eden her şeyi seviyorum ben. Ona yakın olan şeyi bile seviyorum. Yaz ne? Gençlik. Sen benim gençliğimde görüp sevdiğim ve üzerime yağan ilk rahmettin. Rahmettir o sevgi. Ama arkasından bir şey geliyor, dikkat edin. Sen benim kışıma da yağan son kardı. Yaşlandım. Artık kışımı yaşıyorum. Ama hala üzerime yağan, şekil değiştirse bile rahmet yine sensin. Dün yağmur olarak yağıyordun, bugün hava soğudu çünkü ben yaşlandım. Bugün de kar olarak yağıyorsun üzerime. Bakın buradaki tekliği anlamaya çalışın. Bizim bahsettiğimiz aşk böyle bir şey. Bugün de onu, yarın da onu. Başkası yok. Bugün bir güzel kızın gözlerinde, bir güzel kızın gülüşünde, bir güzel kızın dudaklarında, yarın da inşallah ve inşallah aşkın sahibinin inşallah zuhur etmesiyle, ama ağaçta, ama taşta, ama toprakta, ama inşallah kendinizi geliştirirseniz istediğiniz her yerde. Onu görebilmenin adıdır aşk. Ona sarılabilmenin adıdır aşk. Eğer bugün sevdiğin kız, o gün de sevdiğin kişi ise, yani bugün onun yüzünde gördüğün şey, o gün de onun yüzünde görünüyorsa ne mutlu sana. Senin yaşadığın gerçekten aşk. Kim ne derse desin, istersen o sevdiğin kız da anlamasın onu. O da ona başka bir şey desin, umurunda mı dünya sen? Hayır, hiç umurunda olmaz. Sen yaşadığını bilirsin. Sen onun saflığını, temizliğini bilirsin. Başka kimsenin de onu zaten anlaması mümkün değildir.